Renault Megane Sedan'la birlikteyiz. Kim derdi ki bundan 22-25 sene önce, yani 1995'li yıllarda Renault 19'un altyapısını kullanarak ortaya çıkan Megane'ın bu haline kavuşacağını. Dilerseniz araca birlikte bir göz atalım. Tekrar burada görüşmek üzere. Renault Megane'ın 4. nesliyle birlikteyiz. Sizin de bildiğiniz üzere aslında ilk değişim Renault Megane'ın hatchback modelle başlamıştı. Fluence'in geçtiğimiz sene içerisinde üretiminin son bulmasıyla Renault Megane Sedan aramıza katılmış olur resmi olarak. Ancak ne var ki Fluence'in yerine aday olarak gösterilse de ben Fluence'in yerine koyamıyorum. Çünkü Megane Sedan diğer otomobil üreticilerine bakacak olursak herhangi bir aracını makyajlayarak bunu bazen yeni olarak lanse edebiliyor. Ancak yeni kelimesini gerçekten de tamamıyla hak eden bir araç eğer soracaksanız şu anda Renault Megane'ı söyleyebilirim. Çünkü sizin de baştan görmüş olduğunuz üzere 4. nesil olmasına rağmen, yani uzun sürelerdir hayatımız olmasına rağmen yepyeni bir arayüze kavuştu ve neredeyse baştan sona yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Özellikle aracın ön profiline baktığımız zaman yanımda görmüş olduğunuz test aracı 1.5 dizel otomatik Renault Megane Sedan klasörlü araç, ikon donanıma sahip. Bu nedenle PureVision Full LED farlara sahip ve sizin de ön tarafta görmüş olduğunuz gibi aynı Talisman, yani aynı abisinde olduğu gibi sanki D segmentinden rol çalarmışçasına bu öndeki krom çıtaların geniş ve logonun daha büyük olduğunu görüyoruz. Talisman'a oranla logo biraz daha küçük olsa da bu gayet kibar. Talisman'da biraz daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Aracın krom çıtaları ve PureVision Full LED farları oldukça markanın karakteristik özelliklerini yansıtacağı gözüküyor. Öyle ki bu aracı karşı şeritten gelirken gördüğünüzde gerçekten de bu aracın evet bir Renault Megane olduğunu hissedebiliyorsunuz ve anlayabiliyorsunuz. Aracın genel hatları itibariyle ve yan profiline baktığımız zaman 2.7 metrelik aks mesafesi içerideki alan hakkında bize ufak da olsa bir detay sunuyor. Aracın uzunluğuna bakacak olursak 4.7 metre uzunluğunda yaklaşık 1.4 metre yüksekliğe sahiptir. İkon pakete sahip bu araç 17 jant ve lastikler standart olarak gelmekte ve B sütunundan C sütununa uzanan ve kapı kollarında krom detaylar gayet başarılı ve hoş gözüktüğünü söyleyebilirim ki burada ufaktan da az önce söylediğim gibi D segmentten ufak da olsa rol çaldığını hissedebiliyor insan. Peki arkası nasıl diye soracaksınız. İsterseniz aracın arkasını göz atalım birlikte. Renault Megane Sedan'ın arka kısmına bakacak olursak aynı ön kısmında belirtmiş olduğum üzere bundan sonra sıkça karşımıza çıkacak olan bu C formlu karakteristik farların aynı stop grubunda da karakteristik özellikler taşıyacağı görünmekte. Ancak ne var ki buradaki Renault Megane, yani Renault'un logosunun, krom logosunun biraz daha büyük olduğunu burada söyleyebilirim. Ne var ki hemen üzerinde de burada ikon paketi standart olarak gelen geri görüş kamerasının da burada aparatı gözükmekte. Peki bu Renault Megane'ın bagajına bakacak olursak öncelikle şunu belirtmem gerekir ki ne yazık ki buradaki herhangi bir manuel tuş ile bu bagajı kontrol edemiyorsunuz. Ya bu kumandanız yer alan bagaj açma tuşuyla veyahut da direksiyon altında yer alan tuş ile bu bagajı kontrol edebiliyorsunuz. Bir seçenek daha var ki o da ikon paketi standart olarak gelen şu hareket ile bagajı açabiliyorsunuz. Bagaja hacim itibariyle baktığımızda bu araçta 503 litre bir bagaj hacmi var ve buradaki arka koltuklara yatırdığınız takdirde 1 litreye kadar bu hacim yükselmekte. Sınıfının hemen hemen en ilerinden diyebiliriz. Ancak öncesinde belirtmiş olduğum gibi Talisman'dan da ufak da rol çalmıyor değil. Çünkü Talisman'ın bildiğim kadarıyla bagaj hacmi 600 litre civarlarında. Bagaja kapatmadan önce şunu belirtmem gerekiyor ki biz her ne kadar bunu açsak da bu şekilde ne yazık ki kapatamıyoruz. Yani manuel olarak kapatmamız gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Eğer siz aracı dikey pozisyonda sırtınıza kaldırma vererek park ederseniz burada herhangi bir pay kalmıyor. Tabii ki burada herhangi bir pay kalmadığı takdirde çünkü kaldırım buraya gelecektir. Herhangi bir pay kalmadığı takdirde şu hareketi yapmak dikey pozisyonlarda ne yazık ki zor. Ve bunu ek olarak da bunu kapatmak istediğinizde zaten bunun esprisi kalmamışken bunu da kapattığınız zaman ne yazık ki çok da hoş olmuyor. O yüzden hani açık konuşmak gerekirse ben burada herhangi bir manuel tuş aramadığımı söylersem büyük yalan olur. Bu aracın elbette sürüş dinamiklerine konuşmazsak olmaz. 2.7 metrelik aks mesafesi ve 4.7 metrelik uzunluğu ile birlikte bu araç yerden yüksekliğinde yaklaşık 180 mm olduğunu tahmin ediyorum. O civarlarda zannedersem. Dilerseniz hadi gelin hep beraber araca birlikte bir göz atalım.
Nihayet Renault Megane sedanın içerisindeyiz. Bugün İstanbul'da gerçekten çok güzel bir hava var. Öncelikle onu belirtmeliyim ve çekim yapmak için gerçekten çok güzel bir gün seçmişim. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Ancak ne var ki her ne kadar bu araçta bir sunroof olmasa da, yani ben bu havanın tadını çıkaramıyor olsam da size bu araçlar hakkında anlatacak gerçekten çok ama çok şey var. Öncelikle hemen lafı hiç uzatmadan buna geçmek istiyorum. Araca genel hatlı itibariyle şöyle içerisine baktığımızda üst kısımlarda yumuşak kaplamanın, ancak alt kısımlara geçtiğimizde C segmentte klasik olarak gördüğümüz burada sert plastik karşımıza çıkıyor. Ancak ne var ki burada yumuşak plastik kaplama olsa dahi, yani burada yumuşak plastik kaplama olsa dahi eğer bunun kenetlendiği noktalar iyi süspanse edilmemişse ve iyi monte edilmemişse istediği kadar burası yumuşak olsun. Önemli olan işçilik. Bu tabii ki 10.000 kilometre sonra, 15.000 kilometre sonra ancak bunu anlayabilirsiniz. O yüzden şu anda bu aracın buradaki plastik aksanla ilgili bir yorum yapmak oldukça güç. Ancak yumuşak kaplamalı malzeme olsa daha iyi olurdu. Kesinlikle çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Saklama alanlarına bakacak olursak burada hemen sol kapı içerisinde bir saklama alanı, burada ufak bir saklama alanı görüyoruz. Telefonunuzu koyabileceğiniz ve burada bir 2 USB girişi ve bir AUX girişi gözükmekte. Aynı şekilde bu kolçak altında yer alan alan oldukça yeteri seviyede gözüküyor. Ancak eğer siz bir içeceğinizi koymak istediğiniz zaman veya bir ek bir eşyanızı koymak istediğiniz zaman hemen bu vites kolunun arkasında yer alan kolu arkaya doğru çekerek burada 2 kişilik gayet güzel ufak kutu kolanın veya bugün malzemenin sığacağı bir alanı elde etmek mümkün. Peki aracın multimedya sistemine bakacak olursak RS Link 2 olarak adlandırılan bir multimedya ekranına sahip. Buradan isterseniz navigasyona, hemen menü tuşu ile multimedya ekranına, telefona ve araç içerisindeki gerek araç bilgisayarı olsun, gerekse sürüş dinamiklerle alakalı birçok menüye çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. En güzel yanı ise siz eğer buradaki ekrana ulaşmak istiyorsanız yerinizden çok fazla hareket etmiyorsunuz. Tek bir hareket yardımıyla burada çok basit bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Eğer arzu ederseniz, eğer bir ses açma, ses kapama veya multimedya seçenekleri arasında dolaşmak istiyorsanız hemen bu sağ yüzük parmağınız ve serçe parmağınızla direksiyon altında yer alan hemen burada görmüş olduğunuz kol yardımıyla bunu çok basit ve rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak tabii ki siz de hak verirsiniz ki bunun için biraz alışma süresi gerekiyor. Yani yalan yok. İkon pakette olan standart 7 inçlik ekrana ek olarak eğer siz opsiyon olarak tercih ederseniz ek bir ücret ödeyerek 8.2'lik veya 8.3 tam hatırlamıyorum bu ekrana sahip olabiliyorsunuz. O ekran dikey olarak konumlandırılmış geliyor ve klima kontrolleri o ekrana dahil oluyor. Ancak görmüş olduğunuz üzere bu ikon pakette klima kontrolleri hemen ekranın altında yer alan yarı dokunmatik tuşlar yardımıyla kontrolü çok basit bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Onu belirtmemde fayda var. Peki bu Renault Megane'ın sahip olduğu diğer özelliklere bakacak olursak ikon pakette standart olarak gelen Renault'un Multisense olarak adlandırdığı özellik sayesinde buradaki tuş yardımıyla sürüş modları arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Öyle ki Sport, Comfort, Eco modlar olduğu gibi Natural ve Personal yani kişiselleştirilmiş buradaki ayarlarınızı da direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Buradaki Comfort mod sayesinde sadece sürücü koltuğunda yer alan masaj koltuğu aktive oluyor ve buradaki menü yardımıyla bu masajın düzeyi ve vurgusu dilerseniz ağırlık merkezini yani eğer sadece belinize vermesini istiyorsanız ona dahi burada ayarlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten hoş ve güzel düşünülmüş bir şey ve bu masaj koltuğunun sadece öylece yapılıp bırakılmamış olması yani burada düzeyinin, vurgusunun ve hissedilebilir derecesini de ayarlayabiliyor olmamız oldukça bence düşünülmüş ve başarılı olduğunu ben söyleyebilirim. Peki bu aracın şanzıman özelliklerine bakacak olursak bu araçta EDC 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman mevcut ve motor özelliklerine bakacak olursak 1.5 110 beygir dizel motora sahip. Bu motor 110 beygir olmasının yanı sıra 4000 devirde 250 Nm tork güç üretmekte. Ancak EDC şanzıman üst devirlerde biraz kararsız kalabiliyor. Sizin de az önce duymuş olduğunuz üzere ben istemesem de burada vites düşürdü. Oysa ki yol boştu ve ben frene basmamıştım. Hatta şöyle gösterecek olursam sesi duyuyor musunuz? Yani aslında araç 2000 devir çoktan geçti ve yani Eco modda olmama rağmen yani bunun artması gerekiyor. O yüzden ben artık bunu müdahale ederek şu an vitesi değiştirdim. Bu rahatsız ediyor mu? Yani açıkçası ben bak vites düştü şu anda görmüş olduğunuz üzere vites düştü şu anda.
Açık konuşmak gerekirse ne var ki ben bundan bir DSG performansı beklemiyorum. En azından DSG kadar başımı ağrıtmayacak kesin ve net, onu söyleyebilirim. Yani sorunsuz bir şanzıman uyumu ve motor uyumu ki zaten Renault'un artık klasikleşmiş kendi dizel motorunun EDC şanzımanla uyumu zaten tartışmasız. Ancak böyle hani arada da hafif böyle müdahaleler araç istiyor. Mesela ben şu an 2500'e kadar yükselttim ve tekrar test değiştirerek aracın rahatlamasını sağladım. Aracın yaşam alanına bakacak olursak sizin de ekranlarda görmüş olduğunuz üzere bu 2.7 metrelik aks mesafesinin ve 4.7 metrelik uzunluğun burada avantajını siz de ekranlarda görüyorsunuz. Öyle ki bu araç aynı diz mesafesinde olduğu gibi baş mesafesinde de oldukça bonkör. Ancak baş mesafesinde her ne kadar 4 parmaklık bir alan olsa da benim boyum 1.80. Yani sizin boyunuz eğer 1.90 değilse veya 1.90 veya üzerindeyse hangi C segmenti araca binerseniz binin çok da rahat etmeyeceğiniz kesin. Bu araçta şaft tüneli daha alçak olduğu için sınıfına göre 5. yolcuya aslında yer varmış gibi gözüküyor. Ancak hangi C segmenti araca binerseniz binin bu 5. yolcu için çok da rahat edebileceğinizi söylemek oldukça güç. Ancak kısa mesafelerde bu aracın 5. yolcuyu mutlu edeceğini size garanti edebilirim. Peki bu Renault Megane hakkında kısaca konuşacak olursak bu araç en bas paket Joy olarak karşımıza gelmekte. Bir üst paketi Touch ve onun bir üst paketi yani en üst paketi Icon, yani bu araçta olduğu gibi Icon paket karşımıza gelmekte. Ancak öncesinde de söylediğim üzere her ne kadar Icon paket en üst paket olsa dahil bu araçta Icon pakette 7 inçlik ekran gelmekte. Ek tutar ödeyerek tabii ki 8.2 dikey profile sahip ekrana kavuşabiliyorsunuz. Ancak ne var ki siz eğer bir sürüş paketi veya kontrol paketi alırsanız burada 360 dereceye görebileceğiniz bir kamera adaptasyonu yerleştiriliyor ve aynı zamanda adaptif cruise control gibi, kör nokta uyarı sistemi gibi birçok özelliklerin de ek paketler ile geldiğini söyleyebilirim. Peki bunun fiyatının nasıl yansıyacağını anlatacak olursam, Joy paketi eğer benzinli manuel alırsanız 66.000 TL gibi başlayan iddialı rakamlarla bu araca sahip olabiliyorsunuz. Ancak bu aracın 1.5 dizel 110 beygirlik 6 ileri otomatik şanzımana sahip versiyonu yaklaşık 110.000 TL civarında. Ancak Icon pakette sadece hız limitleyici ve hız sabitleyici mevcut. Ancak bütün donanım paketlerinde acil fren destek sistemi standart olarak gelmekte. Aracın dışında da size anlatmış olduğum gibi bu araç her ne kadar D segmentten rol çalmış olsa da kendi ürettiği segmentindeki diğer araçlardan da aslında yarışacağı bir kesin. Çünkü şöyle ki bu araç en boş paketi yani benzin manuel olan aracı 66.000 TL civarlarından başlıyor ve en dolu paket yani Icon paket 120.000 TL civarlarında. Yani 2 katı para ödeyerek dolu pakete sahip oluyorsunuz ki onun üzerinde ek opsiyonları ödeyerek ne yazık ki burada ek opsiyonlara sahip olabiliyorsunuz. Yani içinize sinen dolu bir araç almak istiyorsanız, sahibi olmak istiyorsanız ya bu 18 jant olur, sürüş paketi olur, kontrol paketine sahip olmak isterseniz ki zaten panoramik tavanı da eklerseniz içinize sinen bir araç 140.000 TL civarlarını artık buluyor. Öyle ki eğer yanlış bakmadıysam kontrol paketinin 4.000 TL civarında olduğunu, sürüş paketinin 3.000 TL civarında olduğunu ve panoramik sunroof tavanı isterseniz bunu da ek olarak 4.000 TL olduğunu söylemede fayda var. O zaman konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Yani siz 66.000 TL'ye bir sedan araç alıyorsunuz ve neredeyse bu giriş segmenti diğer araçlarla hemen hemen aynı rakamda. Yani bugün bir giriş segmenti bir hatchback araç aldığınız takdirde, sıfır araç aldığınız takdirde 60.000 TL civarlarında olacağını biliyorsunuz. Ancak eğer siz biraz daha dolu paket almak istiyorsanız bu 100.000 TL'ye kadar geliyor. O zaman şöyle bir şey var. Ben en dolu pakette bir Renault Megane sedana sahip olursam bu aynı zamanda Talisman'ın en boş paketine denk düşüyor. Peki eğer 150.000 TL gözden çıkarıyorsam yani 140.000 TL gözden çıkarıyorsam ve Talisman'ın D segmenti bir araca sahip oluyorsam o zaman da aklıma şu geliyor. Neden Colos'a sahip olmayayım? Peki şu da var. Eğer siz Renault Megane sahibi olmak istiyorsanız ve çok da dolu olmasını istemiyorsanız yani bir Touch pakete sahip olmak istiyorsanız benim aklıma direkt acaba Kadjar mı alsam diye geliyor. Çünkü sizin de bildiğiniz üzere yeni trende baktığımızda, Astra'ya baktığımızda cross tarzı araçların artık daha rağbet gördüğünü görüyorsunuz. O yüzden de siz bir Megane almaya kalktığınızda veya bu segmentte bir araç almaya kalktığınızda, örneğin Touch almaya kalktığınızda acaba diyorsunuz ki Kadjar alsam daha mı iyi? Çünkü hemen hemen aynı fiyatta. Ya 2000 TL altı veya 2000 TL üstü. Tabii bu tamamıyla ekonomik şartlar bağlamında. Sizin arz talebinize ve ihtiyaçlarınızla orantılı. Bunu başta söylemem gerekiyor. Ve tabii ki olmazsa olmazımız yakıt tüketimi.
Bu aracın yakıt tüketimine bakacak olursak öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki ben bu aracı teslim aldığımda sadece ve sadece 150 km civarındaydı. Evet, yani bu aracın kilometresi ben teslim aldığımda 150 km civarındaydı ve arka koltuğunun ambalajı daha henüz çözülmemişti. O yüzden şu anda vereceğim yakıt tüketimi size biraz fazla gelebilir. Ancak 2000-3000 kilometreden sonra bu yakıt tüketimi düşeceğine inanıyorum. Yakıt tüketimi bu araçta ben yaklaşık 150-200 kilometre kullandım 2 gün boyunca ve elde ettiğim değer 6.5 litre civarlarında. Ancak anlık değerlerde 5.8 gördüğümü söyleyebilirim. Ve bu sürüş deneyimimin tamamına yakın neredeyse şehir içinde geçirdiğimi belirtmemde fayda var. Araca fiyat performans oranına bakacak olursak aslında benim her zaman söylediğim bir laf var. Bu da kötü araç yoktur, fiyatı etmeyen araç vardır. Ve bunun sorumlusu markalar değil, devlet yönetimleridir. Niye? Çünkü eğer siz vergisi hariç 40.000 TL'den bir araç ülkeye sokuyorsanız ve %160'a kadar neredeyse buna vergi uygulanıyorsa bunun karşılığında bu araca fiyatı etmiyor ve gerçekten çok pahalı demek oldukça haksız bir durum. Ancak ne var ki siz cebinizdeki ekonomiye göre hareket edecek olursanız 66.000 TL'den başlayan fiyatlarla ikon pakete uzanan yani 110.000 TL'ye uzanan fiyatlarla bu araca sahip olmak mümkün. Ancak eğer siz bir benzinli otomatik kullanmak istiyorsanız benzinli otomatikte 130 beygir 210-205 Nm tork güç üreten 7 ileri çift kavramalı şanzımana sahip olabiliyorsunuz. Onda yakıt tüketimi olsa yaklaşık 7-8 litre civarlarında olacağını düşünürsek eğer siz çok fazla kilometre yapmam derseniz o araçta sizin için biçilmiş bir kaptan olduğunu söylememde fayda var. Peki asıl soruya gelecek olursak ben bu aracı alır mıydım? Kesinlikle alırdım. Çünkü şehir içinde kullanacağım için ve dur kalk yapmayı çok da sevmediğim için manuel viteste bu araç hem dizel yakıt cimriliği konusunda hem de otomatik olması ve Renault'un motorunun bugüne kadar herhangi bir sorunu duymamam nedeniyle bence kafam rahat olması için çok rahat bir şekilde alırdım. Ancak dediğim gibi eğer Megane mı alırdım veya Renault standardında ne bileyim bir Kadjar veya başka bir araç mı alırdım? O tabii biraz düşündürücü. Eğer sizin de bu araç hakkında merak ettiğiniz sorular var ise hemen video altında yer alan yorum bölümüne sorularınızı memnuniyetle iletebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yorum bırakmayı mutlaka unutmayın. Hoşça kalın.